Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir olay yok. Zaten bütün önemli olaylar dün oldu, bitti. Piyasalarda risk iştahı yeniden artmaya başladı. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak, çok kötü olacak falan deniyordu. Zaten medya bu. Medya illaki bir reyting için bu tarz şeyler konuşabilir. Böyle şeylerin olmayacağını zaten konuşmuştuk. Geçen hafta pazartesi günü Doktor Savaş Porgaç'la birlikte Özlem Gürses'in programında da konuştuk. Bunları zaten kendisi Urumiye'den gelmiş. Hala akrabaları Urumiye'de olan, konuyu çok iyi bilen, İran'ı çok iyi tanıyan, neler yapıp neler yapamayacağını bir uzmandı. Konuştuk. Bir şey yok. Güzel. Yolumuza bakıyoruz. Bu işler ötelendi. Ötelendi demek tekrar bir daha olmayacak, İran bitti falan diye öyle bir iddiamız da yok. Bitmez tabii ki bunlar. Ama ne oldu? Ötelendi. Ötelenince bizim açımızdan, finansal piyasalar açısından bir problem yoktur. Bitmiştir olay. Finansal açıdan artık risk iştahı artmaya başlar. Zaten arttı. Bugün tekrar Fed Başkanı Powell'ın konuşması var. İlla ki bu adam piyasayı bir gerer. Yani o konuda bir şüpheniz olmasın. Ama o da konuşacak, bitecek. Yarın ne var? Yarın da büyüme verisi gelecek Amerika'dan. Birinci çeyrek büyümesi eksi 0,2, yani daralma bekleniyordu. Fakat Scott Bessent'ın da açıklamaları vardı. Yani hesaplarda bir yanlışlık var. İşte bir şeyler öne çekildi vesaire gibi. Dolayısıyla o 0,2 de gelmeyebilir. 0,1 gelebilir ya da 0 da gelebilir. O da piyasalar için pozitif bir şey oluyor. Eksi 0,2 geliyorsa zaten o kadar bekleniyordu. O da fiyatlandı. Bitti. Onlar geride kaldı oluyor. Şöyle bir bizim borsaya bakacak olsak bugün biraz satış var. Önemli değil. 9.900 hedefimiz devam ediyor. Tekrar hatırlatalım. Burası Türkiye. Burada çok pozitif olacak bir durum yok. Birisi beni bugün eleştirmiş, her şeye negatif bakıyorsun diye. Yani pozitif olabilecek bir durum yok. Ekonomi çok iyi değil. Zaten görüyorsunuz. Enflasyon çok aşırı yüksek. Enflasyon aşırı yüksek olsun diye olduğu halde bile halen daha faiz insin diye böyle bir bastırıyorlar. Ben faizlerin inebileceğini söylemiştim, hangi şartlarda olursa bence o zaman faiz indirimi yapılabilirdi. O da şu: 2024 sonunda enflasyon tahminleri Hazretler'in orta vadeli programda %30 düştü. O zaman dedim ki Hazretler, madem siz böyle bir tahminde bulundunuz, bu enflasyonu %33'e indirin. Ondan sonra tamam, hedefinize de ulaşmışsınız. Artık o 50 olan faizi aşağı çekmeye başlayabilirsin. Çünkü hedefe ulaşmışsın, güveni vermişsin. Şimdi hedefe ulaşmadan faizi indirdiler. O zaman ne oldu? Tabii ki sonradan çıkartmak zorunda kaldı ama halen daha o 50'ye geri getiremedi. O zaman 33 de olsa indirilmesi uygun olmayacaktır. Belki 31'e falan inmesini beklemek gerekiyor erken olmaması için faiz indirimlerinin, ama şu anda erken faiz indirimleri var. Yani dolayısıyla iyi değil durum. Okay. Amerika tarafına bakıyoruz. Amerika tarafında da iyi, durum iyidir. Şöyle Dow Jones'u açalım. Bugün fazla bir hareket yok Dow Jones'ta. 43.000'de Dow Jones'ta bir direnç varmış. Oraya kadar gelmiş. S&P 500 iyi geldi. 6146 eskiden görmüş olduğu S&P 500'ün görmüş olduğunu zirve ve oraya da yakınız. Az bir şey kalmış. Bu saate kadar beklediyseniz belki bu zirveyi geçtikten sonra alabilirsiniz. Ya da dün alın demiştim. Dün aldıysanız zirve geçince ikinci kademeyi alabilirsiniz. Bence buna göre bakmak lazım. S&P'ye göre bakmak lazım. Biz Nasdaq'a yatırım yapıyorsak da S&P'ye göre yapmak lazım. Biz bundan anlamıyoruz. Bize Nasdaq anlat falan diyor insanlar. Arkadaşlar, S&P anlattığımız zaman Nasdaq da anlatmış oluyoruz. Nasdaq'ta baktığımızda bakın şu kırmızıyı geçtik. Çok güzel gidiyor. Nasdaq rekora gittik mi bugün? Gittik. Rekordayız şimdi. Güzel yani. Şimdi o zaman rekordaysak nasıl alacağız falan? S&P 500'e göre, S&P 500 rekoru geçtiği zaman Nasdaq'a da ekleme yapacağız.
Ve burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Şu bölgede 18-19 Mart'ta 17 Mart'ta bayağı bir alın demiştik. Arkasından da bu Başkan Trump'ın açıklamalarından sonra hiç hesapta olmayan çok aşırı gümrük artışları nedeniyle de çok düşüş olmuştu. Şu büyük mum başlamadan evvel yani daha henüz 17.300 falan o civardayken de alın diye tweetimiz de vardı. Yani biz zaten burada aldık. Yani 19 binlerdeyken aldık. Burada nasıl alalım falan diyenler oldu. Tamam, parası olan aldı. Olmayan, beni daha önceden dinlemiş olan 19 binden aldı. Öyle de olsa, böyle de olsa nasıl dinlediyseniz dinlediniz. Sonuçta dinlediyseniz %12 kârdasınız dolar bazında. Mart'tan beri yani 3-3,5 ay içerisinde dolar bazında %12 fazla da risk almadan bütün bu olaylar içerisinde bir düşünün yani böyle bir adam olmadık gümrükler açıklamış, piyasalar çöküyor denmiş, yükselişler satış fırsatı denmiş, bir sürü olaylar olmuş, üstüne İsrail İran birbirine girmiş, 3. Dünya Savaşı çıkıyor olmuş falan. Bunlar peki nasıl oluyor da oluyor yani işte. Yani piyasa farklı bir şey. Piyasa farklı. Mesela Profesör Hanke bakıyor, diyor ki şimdi işte diyor balon oluştu diyor. Nasdaq'ta balon var diyor. M2'ye göre baktım diyor, eski şeye göre. Balon eskisinden daha büyük olabilir. O eski balondu. Şimdi tabii ki balon daha da büyüyecek. İyice büyüyecek de ondan sonra patlayacak şimdi böyle. Yani bu işlerde eski balon seviyesine gelince patlamaz. Çok daha büyüdükten sonra patlar. Yani o balon bir zeplin olur. Piyasa böyle bir şey. Piyasa başka bir olay. Yani onu da anlatıyoruz hep. Programlarda, toplantılarda, eğitim grubu toplantılarında falan. Bu akşam da var. Topluluk toplantısı. Ben katılmayacağım. Arkadaşlar kendi arasında yapacaklar. Evet. Yani pozitifiz Amerikan borsası tarafında. Devam edelim. Kriptolar tarafında. Kriptolar tarafında da pozitifiz. Artık Bitcoin alınabilir demiştik. Devam Bitcoin'e. Şeyde 2454 bu geçilmiyor. Ether'de yani şöyle bir 2470 falan olduğunu görün. Öyle alın. Buralarda biraz dirençle karşılaştı. Ethereum, yani Bitcoin'de tamam, Bitcoin alın dedik, o okey. Ripple o da şu noktada artık 2.23'te dirençle karşılaştı. Orayı bir geçsin, öyle alın. Ama Bitcoin alabilirsiniz. Bitcoin'de sıkıntı yok. Amerikan 10 yıllıklar 4.32'de, buralardan TLT alınır mı? Alınır. Alın. Hayrını görün. Dün Powell konuşunca bayağı bir gümüş gerilemişti. Bugün tekrardan 36 seviyesine geldi. Şimdi birazdan bir daha konuşacak adam, biraz daha gelecek. Ama ben halen de alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü günlükte hareketli ortalamanın üzerinde gümüş. Gümüş tavsiye ediyoruz. Gümüşü beğeniyoruz. Altın gümüş rasyosu bakın hareketli ortalamaya kadar gitti. Geri gelmek istiyor. Burada gümüşte artık yakındır yani bir aşağı yönde yeni bir altın gümüş rasyosunda yeni bir hareket, şöyle bunu 84'e kadar falan taşıyacak bir, bakın şöyle buradan aşağı böyle gelecek 84'e, hatta 82'ye falan taşıyabilecek bir şeyler olma ihtimali bayağı yüksektir bence. Bu da gümüşün bayağı çıkması anlamına gelir. Gümüşü beğeniyoruz. Altın beğenmiyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Sat tavsiyemiz devam ediyor altında. Nereye kadar sat tavsiye edeceğiz? 3267 daha önceden çizmiş olduğum seviye. Bu seviyenin altında 3265. Daha da satın demem. 3265. Evet, burası benim için daha da satın demem. Ondan sonra şu anda alım önermiyoruz derim. Peki biz bu kadar zamandır satmadık, şimdi ne yapalım denirse alım önermiyoruz deriz. Bugünlük de bu kadar.